Avrupa'ya, Afrika'ya, Asya'ya, Amerika'ya, dünyanın her bir köşesine, her neredeyseniz hepinize saygı ve selamlarımla başlamak istiyorum. Kanalımız hızla büyüyor ve bu da sizlerin sayesinde oluyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bugün konuşacağımız konu BRICS zirvesi. BRICS'in ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Kısa bir tarihçe de geçmiştik. BRICS, Hindistan, Brezilya, Çin, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti arasında kurulmuş olan bir ortaklık, bir grup. 2009 yılında oluşturuldu. 2011 yılında buna Güney Afrika Cumhuriyeti de katıldı. Rusya da var içinde. Biraz önce saymayı unuttum galiba. Ve bu ülkeler o zaman bunu kurduklarında dünya siyaseti bu kadar karmaşık değildi. Amaçları şuydu: Batı dünyası bütün ekonomiye hakim görünüyor. Ancak küresel güneyin, yani gelişmekte olan ülkelerin, fakirlikten zenginliğe geçmekte olan ülkelerin sesi soluğu fazlaca duyulmuyor. Birleşmiş Milletler sistemine bakıyorsunuz. Bütün önemli kararlar Güvenlik Konseyi'nde alınıyor. Ve Güvenlik Konseyi'nde de biliyorsunuz 5 ülkenin veto yetkisi var. Bunlardan ikisi Rusya ve Çin, ama diğer üçü Batı ülkeleri. Mesela Brezilya'nın Güvenlik Konseyi'nde o hakkı yok. Yani daimi olarak yok. Türkiye'nin yok, Mısır'ın yok, ne bileyim Japonya'nın, yani birçok ülkenin yok. Yani dünya değişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler düzeni, sistemi değişmedi. Bunlar buna itirazı olan devletlerdi. G7 içerisinde de yer alamıyorlar. G7'ye baktığınız zaman oraya Çin'i ve Rusya'yı da dahil etmiyorlar. Gelişmiş 7 ülke oturuyor, bir araya geliyor. Bütün kararları kendi aralarında alıyorlar. Amerika ve Avrupa Birliği birçok uluslararası regülasyonu, kuralı kendi başına koyuyor. Özellikle Amerika. Bir de dolar hakimiyeti nedeniyle dünyanın rezerv parası dolar olduğu için, ikinci önemli rezerv para euro olduğu için, hemen onlardan sonra da sterlinin, İsviçre frangının geniş nispeten payları olduğu için dünyanın geri kalanı söz hakları olmayan bir düzenin içinde yaşamak zorunda kalıyorlar. İşte buna Rusya'nın, Çin'in, Brezilya'nın, Hindistan'ın ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin itirazları oldu ve dediler ki bizim de sesimizi duyun. Biz de böyle bir düzen oluşturuyoruz. Buna da BRICS adını verdik. Düzenli olarak görüşlerimizi belirteceğiz dediler. Böyle başladı. Ama geldiğimiz noktada görüyorsunuz işte Ukrayna ile Batı dünya, Rusya ile Batı dünyası Ukrayna topraklarında savaş halinde. Çin'e bakıyorsunuz, bir savaş söz konusu değil ama resmen bir soğuk savaş başladı. Çin Rusya'ya yakınlaşıyor ve Amerika en büyük hasmı olarak Çin'i ilan ediyor. Rusya'nın devlet başkanı hakkında tutuklama kararı alındı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Adam Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidemedi, zirveye katılamadı. Video konferans sistemiyle katılabildi. Gitse tutuklanacak. Yani dünya bambaşka bir yere döndü. BRICS'in kurulduğu 2009-2010 yıllarından çok başka bir yere döndü. Kutuplaşma ciddi bir şekilde artıyor. İşte bu kutuplaşma içerisinde BRICS'in üyelerinin de görüşleri değişmeye başladı, hedefleri değişmeye başladı. Biliyorsunuz Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki en büyük şehridir Güney Afrika'nın, BRICS'in 3 günlük zirvesi başladı. Biz de zirve başlamadan hemen önce bu zirvede nelerin konuşulacağını bir video kayıtla duyurduk. Zirve sona erdi. Zirve sona erdi ve bizim söylediklerimiz birebir tuttu. Zaten uluslararası ilişkiler bir bilimdir. Daha hep söylerim ben bunu. Sıkı bir çalışma yapılır ise olayları öngörmek mümkündür ama çok zordur. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan zirveden önemli kararlar çıktı. Onu bir cümle sonra söyleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Rusya ile Çin zirveyi manipüle etmeye çalıştılar. Ve özellikle BRICS'in genişlemesi konusunda kendi zihinlerindeki ülkelerin BRICS'e eklenmesini istediler. Mesela Rusya istedi ki Belarus, Beyaz Rusya BRICS'in üyesi olsun. Mesela Kazakistan BRICS'in üyesi olsun. Çin tarafına baktığınız zaman Çin yine Rusya'nın isteklerine destek verdi ama Bangladeş'in de üye olmasını istedi.
BRICS'e. Kendine yakın gördüğü ülkelerin BRICS'e üye olmasını hem Rusya hem Çin istedi. Zaten genişleme konusunda bunlar çok istekliydiler. Neden çok istekliler? Çünkü Batı dünyası sıkıştırdıkça izole oluyorlar. İzole oluyorlar. Ekonomik olarak da siyasi olarak da izole oluyorlar. Bakın işte Putin'e. Ya Rusya'nın dışına çıkamıyor. Herhangi bir yere hareket edemiyor. Çin'e baktığımız zaman Çin'in ihracat, ithalat vesaire bunlarda bir daralma olacağı kolayca görülebiliyor. Batı dünyası Çin'e dönük desteklerini çekiyor. Hızla çekiyor. Yatırımlar Batı'dan Çin'e azalıyor. Böyle bir ortamda Çin'in de Rusya'nın da Batı'dan boşalan yeri başka ülkelerle dengelemesi gerekiyor. İşte BRICS nefes almak için, izolasyonu kırmak için önemli bir kurum, önemli bir yapılanma. İşte o yüzden Çin'le Brezilya BRICS'in genişlemesini istediler. Çin ile Rusya, özür dilerim, Çin ile Rusya BRICS'in genişlemesini istedi ama buna Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan önce karşı çıktılar. Neden karşı çıktılar? Çünkü zaten biz dediler yani 5 tane devlet anlaşmakta zorlanıyoruz ya. Belli değerlerde, belli hedeflerde, eylemlerde anlaşmakta zorlanıyoruz. Bunu bir de arttırırsak ne olacak? Ama tabii ki asıl kaygı şu oldu. Ya BRICS genişlerse mesela Brezilya'nın o yapı içerisindeki önemi azalabilir. Ya bu iki yönlü aslında. Yani BRICS genişlerse önemi artabilir. Önemi artarsa her bir üyenin de önemi artar. Ama diğer taraftan ne kadar genişlerseniz üye olarak sizin haklarınızda da küçülmeler olur. Hisseniz küçüldüğü için. Neyse. Sonuçta BRICS'in önünde 40'tan fazla üyenin BRICS'e üye olmak için 40'tan fazla ülkenin ilgisi olduğu görülüyor idi dosyalarda böyle. Yani 40'tan fazla ülke BRICS'e üye olma konusunda olumlu ifadelerde bulunmuş. Aslında Türkiye'de böyle ifadelerde bulunmuş. Yanılmıyorsam 2017-18 gibi yani Türkiye'nin de BRICS'e üye olmayı bir gözden geçirdiği anlaşılıyor. Yani bu Ekonomi Bakanlığı'nda veya Dışişleri Bakanlığı'nda muhtemelen ikisinde de görüşülmüş, konuşulmuş. Ama nedense devam etmemiş yani benim görebildiğim kadarıyla öyle. Fakat bu konuda çok ciddi olan ülkeler var. Yani başvuruda bulunmuş. 23 ülke başvuruda bulunmuş. 23 ülke başvuruda bulunmuş. BRICS bunları görüştü ve bir uzlaşı çıktı. Bir uzlaşı çıktı. Ve bu uzlaşıya göre Arjantin, Etiyopya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İran BRICS'in yeni üyeleri oldular. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani 6 yeni üye BRICS'e ne oldu? Girmiş oldu. 6 yeni üye. Böylece BRICS'in üye sayısı onu geçmiş oldu. Burada dikkat çekici olan husus şu, Arjantin ve Etiyopya'yı bir yana bırakacak olursak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İran bu 5 tanesi, özür dilerim 4 ülke, 4'ü de Orta Doğu'dan ve 4'ü de Müslüman ülke. 4'ü de Müslüman ülke. Böylece BRICS'e ilk defa 4 Müslüman ülke birden gelmiş oldu. Şekli, şemali biraz değişecek BRICS'in. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri hem ekonomik büyüklükleri açısından gerçekten BRICS'te olmayı kanaatimce hak ediyorlar. Hem de petrol ve doğalgaza olan o konudaki özel durumları nedeniyle de BRICS'te olmaları BRICS'e çok büyük fayda sağlayacaktır. Ama Mısır ile İran'a baktığımızda İran evet petrol konusunda önemli bir üreticidir İran. Gaz konusunda da önemli bir üretici ama İran Batı dünyasıyla çok ciddi sorunları olan bir devlet ve İran Çin'le Rusya'yla ciddi bir ittifak geliştiren bir devlet. Onun katılımını ayrı değerlendirmekte fayda var. Yani daha önce de hep konuştuk. Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore. Şu anda bu kutbun böyle yoğunlaşan 4 ülkesi. Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran. Bu dördünün bir yakınlaşma içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi İran BRICS'e de katılmış durumda. Büyük ihtimalle Çin ve Rusya'nın özel isteğiyle, bastırmasıyla oldu. Arjantin biraz Brezilya'nın bastırmasıyla üye oldu. Çünkü çok ciddi bir enflasyon sorunları var. Büyük bir ekonomik kriz içerisindeler ama katıldı. Etiyopya konusunda ise nasıl bir tartışma olduğunu bilemiyorum. Ama büyük ihtimalle tahminimiz şu olabilir. Afrika'nın daha çok BRICS'te temsil edilmesi için Güney Afrika'nın bu konuda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir bastırması olabilir. Yani
Ramaphosa, Güney Afrika Cumhurbaşkanı bu konuda ısrarcı olmuş olabilir. Bu saydığımız devletler, Arjantin, Etiyopya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran ve Mısır, Ocak 2004 tarihi itibariyle BRICS'in yeni üyeleri olacaklar. Dediğimiz gibi hayırlı uğurlu olsun. Başvurusu olup da katılamayanlar var. Mesela Kazakistan, Cezayir, Endonezya ve Bangladeş gibi. Büyük ihtimalle onların katılımları da sonraki toplantılarda gündeme gelecek diyelim. Evet, BRICS büyümüş oldu. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birini bünyesinde barındırıyorlar. Dünya nüfusunun da çok ciddi bir kısmını kendi bünyelerinde barındırıyorlar. Ancak BRICS'in bir blok olup olmadığı tartışmalı, blok olup olamayacağı tartışmalı. Çünkü hangi ortak değerler etrafında toplandınız? Yani Batı karşıtı olmak onu bir ekonomik topluluk yapmaya yeterli olmayabilir. Başarısını zedeleyebilir. Kendilerine ait ortak değerlere ihtiyaçları var. Sayı arttıkça bu ortak değerleri oluşturmak da gerçekten kolay olmayacaktır. Bir de burada BRICS'in içerisinde Güney Afrika, Hindistan, şimdi yeni katılanlardan da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bunlar Batı bloğunda mı yer alacaklar? Batı'ya karşı bir bloklaşma içerisinde mi yer alacaklar? Yani bunu başarmakta, hani kıvırmakta diyelim, yönetmekte çok büyük zorluklar yaşayabilirler. Bunu da göreceğiz. Bunu da göreceğiz. Evet, BRICS zirvesi sona erdi. 3 günlük zirve ve zirveden sürpriz bir karar çıktı. Arjantin, Etiyopya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İran BRICS üyesi oldular. Hayırlı uğurlu olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Sonraki programımızda görüşmek dileğiyle herkese selam ve sevgiler.